Selamlar. Kusura bakmayın, birazcık geciktim. Var ya, en çok uğraştığım şey ne biliyor musunuz? Tabii yalnız olduğum için bir asistan bana lazım. Belki üyelerim arasından bir asistan seçeceğim. Eee, evet, yeni mikrofonumu taktım. Minicik, minicik, çok tatlı. Şöyle bir şey, yani en çok hazırlık yaptığım şey ışık kurmak. Arkada da boşluk olsun dedim duvarda, resimleri çıkardım, yeni resim astım. Kaç defa ışık değiştirdim, yani bir ışıkçı asistana ihtiyacım var aslında. Hoş geldiniz. Evet, yine çılgınlıklarla dolu muhteşem bir cumartesi. Ne içtin diyorsanız su içtim. Evet, yayının linkini vereyim ama, değil mi? Bekleyen kişilere, amm, çok muhteşem bir çorap giydim, çok muhteşem bir elbise giydim. Bu elbiseyle dışarı çıkamam mesela. Yani dışarı tek başına çıkmayı tercih etmem. Yani sevgilimle çıkarım, bir kulübe falan bir şeye ama tek böyle çıktığım zaman bir tür magnet bu. Tam bir mıknatıs. Çapkın adam mıknatısı. No. Evet. Ay nerede benim kanalımı görüntüle yaptım? Şu an evet, paylaş. Ya, çok böyle okumalar yaptım, altını çizdim, bunları okuyacağım falan diye. Çünkü şey istemiyorum, mesela okuma yaparken bir kısımlar oluyor, "Ay, keşke burayı atlasaydım." diyorum. Hani, şey düştü, aaa, tansiyon düştü dediğim kısımlar oluyor ya, yani onları ağzım yamuk kayıyor yine. O kısımları bu sefer atlayacağız. Çok güzel bir yayın olacak. Link atayım ya Instagram'a, değil mi? Ay, bir saniye. Tabii haberiniz var da şu anda ben bunu yapacağım burada. Bağlantıyı kopyaladım ve ya bu kadar süslendim, giyindim ettim. Bu da tam nereme kadar çıktı. Bu Instagram'da bir şeylik var. Yani bir tane minicik bir filtre koyuyorum. O filtreyi görmüyor yani. Sonradan şey yapıyor. Evet, eller serbest. Bir de bacak üstüne attım mı? Hımm. Ay, gerçekten bugün çok seksiyim ama yani. Gerçekten bugün ben kendi kendimi izliyorum, kendi kendimden. Canlı yayına başladık biz Instagram'da. Hani, size de haber versek iyi olur dedim. Böyle ayakkabılar falan var. Bakın tuğla gibi bir kitap çalıştım. Bugün bundan okuyacağım. Altını da çizdim. Bu dediğim tabii ki İlyada. Yunan mitolojisi isteniyordu. Ben de yaz öncesi belki de bu İlyada'yı ben de okuyacağım ve bölümler seçeceğim. Bunu yapacağız bugün. Eee, şu anda canlı yayındayım ama ben YouTube'da. Link burası. Buraya girin ve orada geri kalanını izleyin. Gerçekten bugün ben kendi kendimi izliyorum ki. Şey gibi geliyor, çok eğleniyorum biliyor musunuz? Millet manyak falan diyor herhâlde. Ve böyle eğlendikçe çok eğleniyorum falan deyip güldükçe daha gülesim geliyor. Tam bir çılgınlık, harika. Evet. Şey çünkü bir baktım bayağı bir, Greg, Helen, takipçim, benden Yunan mitolojisi istedi. Ben de hep şey olmasın dedim ya, koca kitap var. Bunu okuyayım. Bakın bir yandan da Yunanca derslerim çıktı. O kadar çok şey takip ediyorum ki bayağı, ama geliştirdim kendimi. Bayağı kelime, vocabulary'm çok arttı Yunancada. Aklı olan neyi kaçırmaz? Benim üvey şöyle bir şey yaptık geçen üyelik yayınında. Bunu YouTube'da da yapıyorum, Patreon'da da yapıyorum. Role play yapıyorum. Bana şimdi mami tutturmuşlar. Hani böyle bir MILF'ti, üvey anne, stepmother falan. Ben bir stepmother rolüne girdim. Bayağı, yani, bayağı kaptırdım. Yani, şey falan hissettim kendimi, böyle bir Amerikan filmindeyim. Susan Sarandon, böyle diner'lar mayner'lar var, böyle araba satış ofisi, böyle şey, 2'nci kocamın oğlu, ergen oğlu var falan, komşu var, böyle eğlendik yani. Yazıyorum.
Evet, iyice şizofren demeden siz ben bu kitaba başlayayım, değil mi? Ayağımın altında bir şey mi var? Bunda mı? Drag queen ayakkabıları. Ya, buna gerçekten hiç uymadı ha. Çıkarayım değil mi? Bunlar yani olacak şey mi? Ayıp yani. Evet. A! Thank you. Ah, evet. Bu elbisemi, ımm, özel arkadaşım da beğendi yani böyle elbiseleri. Dediğim gibi ben bunu bir erkekle dışarı çıkarken giyebilirim bir kulübe falan. Evet, başlayalım mı? Yani ara ara size eğlenceli bölümler okuyacağım, merak etmeyin. Tansiyonu düşürmeyeceğim. Ben varken nasıl düşebilirim? Almaya değer mi? Ya, bunu bana soruyorsunuz yoksa oradakilere mi soruyorsunuz? Sözel olarak sansürsüz ama, yani benden bir OnlyFans beklemeyin ya da bir nudity beklemeyin. Bugün başlayayım ya, değil mi? Bugün başlar mısınız? Lafa bak yani çok ayıp. Gerçekten böyle laflar. Bugün böyle bayağı sedir yaptım. Yok ya ben bunları yine de giyeyim. Evet. Çok mu çekiciyim? Teşekkür ederim. Her zamanki hâlim. Yani, tabii ki. Hayal gücü de önemlidir. Ben bunu birazcık daha yakınlaştırayım bu kamerayı. Evet, stüdyo ışığı da yapalım, böyle daha güzel. Evet, süper. Tabii ki çıkaracağım arada bu kadar koca ayakkabıyla. Nerede benim diğer gözlük nerede? Neyse görürüm herhalde. Biraz ortamı loş yaptım. Çok loş yapınca da neyse bu yakın gözlüğü değil ama ya yakın gözlüğü çağına gelince ben böyle bunlara başlamam. Ya da sizin yayınlardan dolayı benim gözlerim gitti. Bu ışıklardan dolayı gitti biliyor musunuz? Evet. Şöyle İlyas diyorlar. Yani yazar burada İlyas diyor İlyada. İlyas'la ilk karşılaşma hangi vesileyle olursa olsun her okur için eşsiz bir tecrübedir. Zira okur genellikle hayli hacimli olan bu kitabı eline aldığında kendini her zaman tam olarak başlangıçta olup olmadığı tereddütü içinde bulur. Bir türlü başlamıyor demek ki kitap. Nitekim İlyas oldukça uzun bir hikayenin küçük bir kısmını konuya ortadan girerek anlatmaya başlar. Troya Savaşı'nın ne çıkış sebebini ne 10 yıl süren bu hummalı çarpışmanın başlangıcına ne de muhasaranın neden olduğu onca hasara ve can kaybına değinir. Şair bunun yerine savaşın 10. yılında cereyan eden bir olaydan dem vurarak şiirini dokumaya çalışır. İlyas'ın dinleyicisi sanki olan biten bir çemberin içinde sergilenip sunuluyormuş gibi her şeyin tanığıdır. Bilinmesi gerekenler tam da İlyas'ın asıl mevzusudur. Şairin iletmek istediği kasıt, niyet ve meramdır. Bacaklarım kocaman gözüküyor ya. Oh. Asıl mevzunun ne olduğuna dair muhtelif yorumlar ortaya atılabilir. Ancak nihayetinde İlyas'ın şairi meramını dinleyicisinin kendine özgü estetik zevkine, müstakil yargısına, kendi değerleri içinde açtığı şairane mevkiye sunar. Dinleyicinin şahsi yargısı söz konusu olduğunda kılıktan kılığa giren bu meramın arkasında esasen oldukça yalın ve net bir yasak aşk hikayesi vardır. Bakın burası çok ilginç.
Troya Savaşı'nın sebebi genellikle Sparta kralı Menelaos'un güzeller güzeli karısı Helene'nin Troya'nın yakışıklı prensi Paris tarafından baştan çıkartılıp kaçırılması olarak görülür. Menelaos'un güçlü ve zengin kardeşi Mikenai kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemiden mürekkep bir filo Helene'yi kurtarmak için sefere çıkar. Sefere katılan tarafın en büyük kahramanı Akileus'tur. İlyas, Akileus'un olduğu kadar 10 yıldır savaştan bitap düşen ordunun kumandanlarının bir kısmının da yüreğini bulandıran bir soruya açılır. Yüreğini bulandıran bir soruyla açılır. Kitap bu soruyla açılıyor diyor. Evet. Vatandan uzakta savaşmaya hala değiyor mu? Ne uğruna değer savaşmanın bunca müşekkati? Ganimetin tatmin ettiği kazanma hırsı uğruna mı, galip gelmenin verdiği üstünlük hissi uğruna mı? Bileğinin hakkıyla kazananın haklı gururu uğruna mı? Uğruna ölünecek olan değeri nihayetinde yaşamanın da ne uğruna olacağı sorusunu gündeme getirir. Bu sorunun İlyas'taki cevabı gerek Yunan dünyasında gerek bu dünyanın değerlerini birer timsal kabul eden toplumlarda tarih boyunca ziyadesiyle belirleyici olmuştur. Bu cevabın merkezinde aşağıda daha ayrıntılı ele alınacağı gibi en yalın biçimiyle ölümlü insanın ölümsüz olanlarla karşılaşması bulunur. Ya tam da böyle bu İran Savaşı var ya, Amerikan ordusu memleketinden çok uzaklarda böyle savaşa geliyor. Bir sürü gemiler dolusu insan. Aynı durum söz konusu değil mi? Yani orada da paralı asker ne uğruna? Tabii ki para kazanmak uğruna geliyorlar ama Meros'u geçiyorum. Evet, şimdi şuradan devam ediyorum. Dediğim gibi belli bölümleri ayırdım, çizdim. Bu arada hiç renklendirme almıyorum bugün. Niçin acaba? Hani böyle önceden bir süper teşekkürler falan geliyordu. Neden? Ne oldu acaba? Yani şu anda da aslında farklı bir şey görülüyor. Yani şu anda böyle o zaman destan olarak anlatılıyordu bunlar, efsane olarak anlatılıyordu. Şu anda bir Akileus yok ama yine yani devletler arasında savaşlar var ve memleketinden uzaklarda askerler. Aynı şeyler oluyor yine. Homeros'ta sözün biçimlenişi ve etki alanı. Homeros'a atfedilen iki destanın İlyas ve Odiseya'nın şairane sevdasına Yunanca'da epos adı verilir. Batı dillerinden sonra Türkçe'de de dilimize pelesenk olan epik ibaresinin kaynağı bu kelimedir. Epos en yalın anlamıyla söylenmiş olan anlamına gelir. Yani aslında epik şiir falan böyle hep romantik anlamlar düşünüyorduk ama aslında asıl anlamı söylenmiş olan demek. Homeros'ta epos dişlerin hisarından kaçan şeydir. Şiirli olan şairin ağzından dilin ucuna gelen her şey dışarı çıkmasın diye bir hisar gibi dili çevreleyen dişlerin arasından kaçar. Kaçan bu sesin anlattığı şeye ise mitos denir. Bu da çok karışık yani gerçi. Ancak mitos yalnızca sıradan bir hikaye. Öylesine uydurulmuş bir eğlencelik değildir. Esasen kimi bağlamlarda söylenmiş söz anlamıyla eposa çok yakın bir konumda olan mitos,
Dinleyenlerin yapması gerekenleri ifade eden, talimatlar dağıtan bir yetkiyle söylenir. Dolayısıyla Homeros destanlarını hemen hemen birer kutsal gibi değerlendiren eski Yunan insanının gözünde mit yani mitos, yaşama yön veren bir kıssa ya da mesel olarak dinlenir. Anlatılan mesele kulak veren kişi geliştikçe mükemmel insanın timsali olarak örnek aldığı kahramana yakınlaşır. Kahramanın gözünü diktiği ölümsüzlük ise nihai bir hedef olarak eski Yunan insanının yüreğinde daima yer etmiştir. Ölümsüzlük konusu zaten bugün hani kitabı inceleyince en önemli olayı ölümsüzlük. O yüzden ben de yani okuyacağım kısımlar birazcık ölümsüzlük üzerine bunu söyleyebilirim. With French translation. Thank you. Çoraplar gri renk ve kaç denye? 8 denye. F ile başlayan bir marka. Devam ediyorum. Nereye işaretlemişiz? Buraları geçtim. Evet. Evet, soykütük olayına geçiyoruz. Homeros'ta tıpkı Hesiodos'ta olduğu gibi mitosun aktarımı bir soykütük biçimine ve üslubuna dayandırılır. Bu düşünme biçimi sadece tanrıların ya da kahramanların soy hatlarını değil, aynı zamanda genel bir şairane üretim biçimi olarak şeylerin ortaya çıkış sırasını gözeten fikri bir gidişatı ve sıra düzenini de kasteder. Zira Homeros'un Musalara seslenişi bizzat dile getirdiği hikayenin o kadar büyük ki ayakkabı. Hikayenin kendisinin de soykütüğünü ortaya koyar. Homeros'ta toplumun birikimiyle oluşan dökümler ve listeler bu soykütüğün izhar edilmesinde başlıca rolü oynar. Katalog adı verilen bu sözlü gelenek, yordamı, yer isimlerini, şahıs isimlerini ya da kimi eşya adlarını listelemede kullanılabilir. Bunların bazıları Nereus kızlarını listeleyen katalogda olduğu gibi hemen hemen hiçbir açıklama yapmadan sadece şahısların isimlerini sıralar. Özellikle ortak hareket eden kimi kahramanların katalogları böyle kısıtlı bilgi veren listelere benzer biçimdedir. Ancak kataloglar aynı zamanda anlatının gidişatını belirleyen ve şekillendiren bir biçim de kazanabilirler. Homeros'ta böyle bir işleve sahip en önemli kısım Gemiler Kataloğu adıyla bilinen nispeten uzun pasajdır. Hikayenin şekillenmesinde önemli rol oynayan diğer kısımlar arasında Gemiler kataloğunu takiben savaşın karşı sıfatını tasvir eden Troyalılar kataloğu ve Patroklos'un cenaze oyunlarındaki at arabası müsabıklarının tanıtıldığı mısralar ile Zeus'un komik bir üslupla kendi sevgililerinden bahsettiği kısa pasajlar sayılabilir. Zeus'un sevgilileri. Bu da ilginç bir konu tabii. Bayağı uzun bir konu. Evet, şimdi son bölümü okuyacağım. Yani güzel, biraz daha uzun ve yine nedir? Şöyle bir şey, oranın başlığı da Tanrılar, Kahramanlar ve Ölümlü İnsan. Yalnız şöyle bir oyun yapalım. Şöyle bir şey yapacağım. Niçin acaba? Bakayım. Bir tane şey vardı, bir challenge vardı aslında. Hedef koyalım. 10 süper chat, tamam, böyle bir şey.
Bir hedef koydum şimdi. Şöyle bir hedef koydum. Evet, yüzük detayı, yüzük illuminati falan dersiniz şimdi. Bu arada makyaj detayını da göstereyim. Yani gerçi çok makyaj yapmıyorum. Yani ama yapmam gerekiyor ışıklar ve ekran karşısında olunca. Bugün bir şey yaptım. Marilyn Monroe makyajı. Çok fazla ışık oldu, böyle daha iyi. Evet. Ne dönüyor burada? Uf, ne alem dönüyor gerçekten. Feci. Buyurun gelin. Evet. Kısık sesle mi yapayım acaba? Bu yeni mikrofonu test ediyorum ya bir yandan da. Nasıl olacak diye. Köle alımı yapacak mıyız? Ben şey miyim, iş ve işçi bulma kurumu falan gibi işçi alımına başlayacak mısınız? Köle alımı yapacak mıyım? Ya şu an için böyle bir şey, boş şeyimiz yok, kadro. Kadro açılmadı. Bekleyin, kadro bekleyin. Ya bu kadar kolay mı yani? Benle tanışacaksınız da hizmetime gireceksiniz. Yani bu uzun bir, yol. Yani ve öyle düşünüldüğü gibi falan değil yani. Ay yok ya, Illuminati mi diyor. Şeyden, Korfu'dan almıştım, Yunanistan'dan. Orada da çok modadır böyle şeyler. Neydi? Nazar boncuğu, göz, evil eye derler ya. Yani bu akşamdan sabaha şey olun yani. Önce bir üyem olun. Yani gelin ya Patreon'a ya YouTube'a üyem olun. Ayrıca son paylaştığım videoyu da izleyin. Yayınlarda ne var diye soruyorsunuz ya, sürekli ne var ne var. Orada anlatıyorum ne var. Devam ediyorum. Masal. Bu da masal gibidir yani, mitoloji. Herodot, İlyas ve Odysseus kahramanın ismi, Odisea destanın ismi. İlyas ve Odyssea'nın Yunan tanrılarının sistematik bir görünüm kazandığı Hesiodos'un Teogonia eserinden önce tanrıların adlarını, onların makamlarını ve hünerlerini ortaya koyduğundan ve onların görünüşlerini tasvir ettiğinden de vurur. Bu anlatıların ve tasvirlerin büyük bir çoğunluğu Yakın Doğu Anadolu, Suriye, Levant ve Mezopotamya kökenli mitlerle oldukça yakın paralellikler arz eder. Dolayısıyla efsanevi şairane bir ortak alan olarak Yakın Doğu Ege arasında kuvvetli bir irtibat olduğu söylenebilir. Başlangıçtaki tanrılar soyuyla müteakip soy arasındaki çatışma ve ardından gelen yeni tanrılar ve tanrıçalar silsilesinin yönetimi devralması teması Yakın Doğu'da olduğu gibi Homeros'ta da karşımıza çıkar. Nitekim Enuma Elish'in ana temalarından birinin Marduk'un diğer tanrılara galebe çalması olması gibi İlyas'ta da Zeus'un Titanlar karşısındaki zaferine gönderme yapılır. Yahudi Hristiyan geleneğinin her şeye kadir, ezeli ebedi tanrısı dışarıda bırakılırsa diğer yakın doğu tanrıları gibi Zeus da bir geçmişe, ebeveyne ve doğumuna ilişkin bir hikayeye sahiptir. Dolayısıyla kozmosun evren yaratıcı tanrısı değil, bir doruk noktası olarak belirir. Titanların bertaraf edilmesinden sonra Olimpos kültünün başlıca 12 tanrısı, bu 12 tanrıyı sıralıyorum, iyi dinleyin. Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollon, Artemis, Afrodit,
Hermes, Demeter, Hephaistos, Dionysos ve Ares olarak sıralanır. Olimpos kültünün evrenin işleyişinin belirli yönlerini tanrılara pay eden tablosu bir kenara, Yunan dininin bütün ilahi güçleri kendi mekanlarında etkindir ve onlara yönelik ritüelleri de belirli mekanlarda icra edilir. Bir nehir, dağ, koru ya da mağara nihayetinde bir tanrının mıntıkası olarak onun himayesinde sayılır. Dolayısıyla o nehir için icra edilen ritüel o tanrıya olan yönelimi ortaya koyar. Akileus'un Spercheios nehrine adadığı saçları Tanrı Spercheios'a yönelik bir niyazı ifade eder. Öte yandan Olimpos kültünün sarayı olan Olimpos Dağı bu mekanlara ve tabi unsurları içkin olan ilahi güçlerin belirli bir irtifadan ve tek bir elden yönetilmesini ifade eder. İlyas başından sonuna Zeus kültürün müesseseleşmesi sürecinde kahramanların ve onların destekçisi tanrıların ortak mücadelesi olarak da okunabilir. Kahraman tabiri ise Homerosça anlatıda insanüstü güçlerle donatılmış, bizzat ölümsüz tanrıların soyundan gelen erkekler ya da kadınlar için kullanılır. Teşekkür ederim süper chatler için. Birazdan gelip ilgileneceğim. Çok az bir okumam kaldı. Her ne kadar soyları tanrılara dayansa da kahramanlar haddi zatinde insandır ve neticede ölümlüdürler. Ölümlü oluşları soy hatlarında yer alan bir ölümlüden kaynaklanacak şekilde ırsi olarak belirlenmiş durumdadır. Bunun en bariz örneği Akileus'tur. Her ne kadar bir Nereus kızı olarak Tetis kozmik güçlere sahip ölümsüz bir tanrıça olsa da babası Peleus'un ölümlü oluşu Akileus'un bir ölümlü olarak doğmasına neden olur. Dolayısıyla soy hattındaki çok sayıda ölümsüze rağmen tek bir ölümlü ata sahip olduğu insanüstü güçlere rağmen doğan kahramana ölümlülüğü bulaştırır. Bu nedenle kahramanlara yarı tanrı Hemiteos epiteti yakıştırılmıştır. Soyunda tek bir tanrı dahi varsa o kişi yarı tanrı olmaktadır. Dolayısıyla ölümlülüğün bulaşıcı olması gibi ölümsüz olanın insanüstü güçleri de bulaşıcıdır. Kahraman nihayetinde kendi soyundan gelen ölümsüzlüğün onun davranışları üzerindeki belirleyiciliğini üstlenir. Tıpkı kimi zarfları taşımayı da kabullendiği gibi. Kimi zaafları taşımayı da kabullendiği gibi. Şöyle, evet, 1,5 sayfa kalmış. 1,5 sayfa. Ay, ne yapacağımı şaşırdım. Şöyle Nitekim İlyas, gazap kelimesiyle başlarken Akileus'un kimliğindeki alem şumul ilahi bir gazabın niteliklerini ortaya serme vaadinde de bulunur. Nitekim mısraların arasında ilerledikçe Akileus'un gazabını sadece bir tür ilahi tecelli gazabın perde arkasındaki hakiki failin ise bizzat Zeus olduğunu müşahede etmeye başlarız.
Dikkatli Homeros dinleyicilerinin ve modern okurun hemen hepsinin fark edebileceği bu üst katman daha alt tabakalarda Akileus'un bütün meziyetlerinin hatta zaaflarının menbaının Zeus olduğu fikrini barındırır. Bu fikri kabul etmek yani insani zaafları kadiri mutlak Tanrı'ya atfetmek semavi dinler açısından oldukça zordur. Ancak Homeros'un insanı yansıttığı zaaflarla hakikaten de ilahi bir arzuyla kuşatılmış vaziyette olduğunu kabul eder. Burada zaafla kastedilen bir tür noksanlıktan ya da zayıflıktan ziyade aşırı alaka gösterme yahut düşkünlük gibi yönelimlerin zapt edilemezliğidir. Akileus'un Briseis'e yönelik zaafı bu erkek arkadaşı Akileus'un. Zeus'un Hera'nın cazibesi karşısında onunla ulu orta birleşme arzusunun sadece bir yansımasıdır. Dolayısıyla arzulanan şeye yönelen kahraman bu ilahi arzunun çemberindedir. Bundan ötürü noksan biri olarak değerlendirilmez. Keza kahraman bir yiğit olarak meziyetleriyle de ilahi kaynaktan süzülen üstün niteliklerin benzerlerini sergiler. Akileus'un ustası ve yetiştiricisi Kentauros, Kairon ve karısı Kariklo tarafından birbirinden oldukça farklı sahalara ait gibi görünmelerine rağmen neticede ahengin bütün hususiyetlerini yansıtan meziyetlerle donatılmıştır. İcap ettiğinde etkili bir şekilde konuşurken Tanrı Hermes'in muazzam bir ahenkle yay çekerken, her derde deva bir hekim gibi şifa verirken yahut kulaklarının pasını siler tarzda lir çalıp şarkı söylerken Apollo'nun meziyetlerinden pay aldığını belli eder. Bu işleri icra ederken de eden biriyle muhatap olurken de aynı zevki selime sahiptir. Karar verirken tereddüt etmeyen müthiş iradesi Zeus'a has ilahi aklı selime dayandığı gibi tereddüte kapılan Halide Sarpedon'un ölümüne rıza gösterirken mütereddit kalan Zeus'taki arzuların çatışmasını hatırlatır. Şu kısmı okuyacağım, az bir şey kaldı. Kahramanın sadece savaşta değil, barışı sağlamakta da karakteriyle ön plana çıkıp hafızalara kazınır. Nitekim Akileus'un oğlu Hektor'un naaşını iade etmesi için yalvararak kendisine gelen Priamos'la yaptığı karşılıklı konuşma, İlyas'ın en kahramanca dövüşleri kadar dinleyicide ya da modern okurda iz bırakmıştır. Neticede kahramanın kendi ölümlülüğüyle ve ölümsüz olanın hakimiyetiyle kurduğu irtibat, İlyas'ta sunulan yaşama biçiminin eksenini oluşturur. Nerede kaldım? Antik çağdaki dinleyici, bu şuurla yaklaşan modern okur, ölümlü insan olarak ilahi olan karşısındaki duruşuna dair dupduru bir kanaat kazanır. Bu kanaatin neticesi müesses Olimpos kültü çerçevesinde aynı zamanda bir tür takva iken, gerek inançlı eski Yunan insanı, gerek kendisini herhangi bir kültürün çatısı altında konumlandırmayan modern okur için bir geçicilik bilinci olur. Bu geçicilik en çarpıcı ifadesini Glaukos'un Diomedes'e ettiği sözlerde bulur. Şimdi bu sözlere girmeyeceğim. Şunu söylüyor. Bu geçiciliğin ölümlü insanın omuzlarına bindirdiği umutsuzluk yükünü hafifleten tek şey kahramanca kazanılan bir şandır. Kahramanların şanı, zihinlerde yer alan mitosu duyuran, dile getirmeye, eposlaştırmaya değer kılan en önemli unsurdur. Bu nedenle savaşmaktan elini eteğini çekip, kahırlanmış bir vaziyette gemisinin yanında lirini çalıp şarkısını söyleyen Akileus'un hikaye ettikleri kahraman yiğitlerin şanlarından
başka bir şey değildir. Evet. Şöyle, bu kısmı evet bitiriyorum. Yani genel bir giriş yaptım. Ondan sonra kitap falan böyle bahsediyor diğer gözlüğümü düşürdüm. Kaç tane oldu? Sadece 4 tanecik. O zaman soruları cevaplandırmayacağım. Yani şey yapamadınız galiba. Ne malum belki gridir ya da liladır. Onu imparatorlar öğrenecek ne renk olduğunu. Siz değil tam olarak. Yok, evet. Ya, sadece motivasyon ve şey yapıyorum, belki 3 tane soru cevaplandırmak istiyorum. Hector, yani bence de. Ya, ama Akileus'la ilgili şöyle bir şey, Akileus'la ilgili bir kitap okumuştum. Evet, Akileus'un şarkısı mıydı, neydi kitabın adı? Yani orada da şey de iyiydi yani, Akileus karakteri. Zaten filmde de Brad Pitt oynuyordu ya, orada da yani deli dumrul bir şey Akileus aslında. Ama yani onun da böyle bayağı bir, şeyi var, trajedyası var. Evet, tamamdır. O zaman yayını kapatıyorum ve üyelik yayınlarına geçiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediğim gibi son paylaştığım, hafta içi paylaştığım bir videoyu izleyin. Üyelik yayınları hakkında bilgi verdiğim. Çünkü Akileus gay. Nasıl yansıtsın yani birçok kişiyi? Böyle bir durum var. Birazcık yanaştırayım. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi geceler. Ha, şimdi ben buradan direkt diğer yayına geçiyorum. Hemen bir 5 dakika savaşçı yayınıyla başlayayım. İptal. Evet, yayını sonlandır.